Hoş geldiniz. Bugün efsane lezzetli bir nachos tarifiyle birlikteyiz. Tariflerimizi beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Öncelikle nachosumuzun salatasını hazırlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan 1 adet kırmızı soğan, 2 adet domates ve 1 avuç kıyılmış maydanoz. Soğanı ve domatesleri küçük küçük doğruyoruz. Ardından maydanozu ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini ve kişnişini de ilave ettikten sonra karışımı kenara kaldırıyoruz. Biz kuru kişniş kullandık ama dilerseniz siz taze kişniş de kullanabilirsiniz. Hemen ardından nachos tarifini tamamlamadan hemen önce kullanacağımız guacamole sosunu hazırlamaya koyuluyoruz. Bunu en sevdiğimiz şekliyle yapıyoruz. Öncelikle yarım limonu sıkıyoruz. Daha sonra avokadomuzu kabuklarından ayırıyoruz. Avokadoyu çıkarırken kaşık kullanmak oldukça yardımcı oluyor. Avokadomuzu püre haline getiriyoruz. İyicene ezdikten sonra tuzunu, karabiberini ve kırmızı biberini ilave ediyoruz. Sıkmış olduğumuz yarım limonu da ilave ettikten sonra 1 adet küçük boy domatesi ince ince doğruyoruz. Ve karışımımıza ilave ediyoruz. Şimdi sıra kıymalı karışımımıza geldi. Öncelikle 1 adet orta boy soğanı ince ince doğruyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz tavaya zeytinyağını ve ardından soğanları ilave ediyoruz. Daha sonra 2 diş sarımsağı da ince ince kıyıp soğana ilave ediyoruz. Bir süre soğan ile sarımsağı kavurduktan sonra 150 gram kıymayı da karışıma ilave ediyoruz. Kıyma pişene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi de ilave edip bir süre daha karıştırıyoruz. Kıymalarımız piştikten sonra 150 gram Meksika fasulyesini de karışımımıza ilave edip 2 dakika daha pişiriyoruz. Ve sıra son aşamada. Cheddar sosu hazırlamaya geçiyoruz. Isıtmış olduğumuz tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine 1 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Unun kokusu çıkana kadar bir güzel kavuruyoruz. Karışımımız hazır olduktan sonra üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayan karışıma 150 gram daha önceden dilimlemiş olduğumuz cheddar peynirini ilave ediyoruz. Peynirler eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırlık aşaması sona erdi. Elimizde guacamole sos, jalapeno biberler, kıymalı karışım, süzme yoğurt ve salata bulunmakta. Sıra işin en keyifli kısmına geldi. Siz direkt nachos kullanabilirsiniz ancak biz defalarca memnun kaldığımız, herkesin kolaylıkla erişebileceği büyük boy Doritos paketini açıp alt taban olarak geniş bir tabağa koyuyoruz. Doritoslarımızın üzerine ilk önce cheddar sosu bir güzel yayıyoruz. Daha sonra kıyma karışımını ilave ediyoruz. Size enfes koktuğunu söylemeliyim, mutlaka denemelisiniz. Daha sonra üzerine salatayı dağıtıyoruz. Şimdi geriye sadece son dokunuşlar kaldı.
Bunun için jalapeno biberleri, guacamole sosu ve süzme yoğurdu nachosumuzun üzerine güzelce konduruyoruz. Harika bir tarif, inanılmaz lezzetli. Lütfen deneyin ve beğenirseniz tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı ve bize yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, afiyet olsun.